Şimdi Murat, Volodymyr Zelenski Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını onaylamaya hazır olduklarını duyurdu. Neler var şimdi bunun içinde? Seni dinleyelim. Evet, burada hatırlarsan 2 gün önce konuşuyorduk. Hem Ticaret Bakanımız Sayın Bolat, bir yandan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Yumaklı'nın orada bir iş dünyasıyla birlikte gidip Zelenski ile yapacağı görüşmeler olacağını aktarmıştık. Burada da tabii önemli noktada bir tanesi şu. Birincisi işte burada Ticaret Bakanı ve beraberinde inşaat, müteahhitlik sektörünü temsil eden birçok iş insanı da oraya gitti. Toplantılara katıldı. Bu hani bir yeniden inşa dönemi vardır ya, bir yeniden yapılanma, yeniden inşa dönemi savaş sırasında veya savaş sonrasındaki süreçte. Şunu gördük. Zelenski şöyle dedi. En son Türkiye'ye gelmişti ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Evet. Orada bu kararı almışlar. Yani bakanların oraya gitmesi ve bu konunun konuşulması konusu, bu temaslar kararı burada alınmış. İstanbul, Türkiye'deki bu görüşmelerde alınmış. Peki ne olacak bundan sonra? Bir serbest ticaret anlaşması konusu bir süredir zaten masadaydı, gündemdeydi. Bunun imzalanması için artık hazırım diyor Zelenski. Bunun dışında bu yeniden yapılanma konusunda yine burada Ticaret Bakanı'nın kurduğu temaslar orada dikkat çekti. Yani önümüzdeki dönemde hem altyapı yatırımları ve onların inşa süreçlerinde Türkiye'nin desteğinin ve müteahhitlik sektörünün burada yer alması yönünde bazı görüşmeler var. Bir yandan tarım tarafında mesela Ukrayna'nın son dönemde işte Türkiye'den ürün alma konusunda süt ve süt ürünlerine ithalatına getirdiği, Türkiye'den satın alırken bazı kısıtlamalar getirmişti. Bu kısıtlamaları kaldırılması talebi burada özellikle Sayın Yumaklı tarafından dile getirildi. Sonuçta burada iki ülke ilişkilerini biliyoruz. Son derece pozitif bir süreç var orada Türkiye ile Ukrayna yönetimi arasında. O yüzden hani bu ticaret tarafına yansıyacak gibi. Bir iki cümlede az önceki konuya katkıda bulunmak isterim. Özellikle işte Putin'in yaptığı bir açıklama var dikkat çeken. Diyor ki yani o kadar şey saydık. Bazı batılı şirketlerin Rusya'ya dönüşünü şu an konuşuyoruz dedi. Mesela yani Amerikan-Rusya ilişkilerinde hani bir parça olarak görünebilir. Belki bir sinyal olarak görünebilir. Tabii. Yani bir normalleşme sinyali olarak görünebilir. Trump çok üstüne gitmiyor, ağır konuşmuyor. Ben işte istersem Rusya'yı mahvederim dedi geçen gün ama son derece sonra karşılıklı açıklamalar gelince de birbirlerine naif davranıyorlar. Yani açıklamalar hep böyle çok nazik gidiyor Trump'la Putin arasında. O dikkat çekici. Yani o iki ülke tarafı halen ikili ilişkileri kuvvetlendirme isteği içerisinde. Onu net bir şekilde görebiliyoruz. Şunu söyleyebilir miyiz peki? Tabii. Çok böyle kaba bir bakışla. Avrupa'ya ve Çin'e karşı yeni bir ittifakın Amerika ile Rusya arasında kurulması için ciddi bir çaba sarf ediyorlar falan gibi bir şey olur mu? Yani öyle denebilir mi? Çin'i orada, Çin'in etkisinin altında kalan bir Rusya olmasını istemiyorlar. Bu net bir şekilde zaten danışmanları da geçtiğimiz dönemde sanırım Winkoff söylemişti. Yine bir Amerika'da Trump'ın danışmanlarından birinin açık açık söyledi. Rusya'yı oraya kaptırmamalıyız. Çin'in etkisi altında bırakmamalıyız ifadesi var. Bunu istiyorlar zaten. Çünkü ciddi bir Rusya-Çin birlikteliği var son dönemde malum. Bu her şeye tehdit Amerika için. İşte dolarizasyon için tehdit, işte Amerika'nın gücünü koruması açısından tehdit. Onu net bir şekilde zaten dile getiriyorlar. Bence o eşikler çoktan o kadar aşıldı ki Rusya ve Çin yani ne diyelim sınırsız stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Bakın böyle bir terimi bile soktular. O eşikler çoktan aşıldı. Trump'ın derdi kısa vadeli çıkarlar. Kısa vadeli çıkarlarda Rusya ile hem ticari ilişkiler hem NATO'ya çeki düzen verme, Rusya üzerinden Avrupa'ya çeki düzen verme ama ittifaklık değil gibi geliyor bana. Ama evet tabii ki asıl tehdit çaba açısından hedef öyle yani ama ittifaklık hani değil, ambargolarını biraz kaldırırım ama yanlış bir şey yaparsan da yine karşında beni bulursun. Ya şimdi kaldırım diyorsun da şimdi mesela Rus şirketlerine yapılacak ödeme, yani Rus bankaları biliyorsun Rusya petrol satıyor ya, onda Rus bankaları üzerinden sen gidip yatırıyorsun parayı. Onun bazı muafiyetleri vardı, onları kaldırdılar yani en son. Yani bir yandan işte Putin diyor ki evet buraya şirketler gelmeye başlayabilir diyor. Bir yandan bakıyorsun Amerika yaptırımları sıkılaştırmış enerji alanında. Yani orada hala bir arka tabii sonuçta Amerika ve Rusya'dan bahsediyoruz. Evet. Yani yani geçmişin iki düşmanı. Tabii. Yani iki karşıt gücü. Evet. Yani bu birdenbire bunlar hani dost olmayacaktır. Görünen o bazı çıkarlar, durumlar, konjonktürel durumlar değişir ama bir de benim merak ettiğim daha önce bahsetmiştik hatırlarsanız. Şimdi Trump dönemi var tamam. Yani Trump bunları yapıyor diye artık bundan sonraki 10-20 yıl boyunca ilişkiler böyle gidecek. Yani Trump değişti bugün. 4 yıl sonra gittiler demokratlar oldu.
Bence her şey yine eski haline. Yani Avrupa Birliği nasıl şu an Amerika ile açılar arası diyoruz ya. Tabii. Demokratlar Avrupa Birliği'ni kucaklayacak. Avrupa Birliği demokratları kucaklayacak. Yine o Batı İttifakı dediğimiz konu. Çünkü akıl orada. Yani o normali o ittifak için, o güç için. Birdenbire tekrar oraya hızlı bir şekilde evrilebiliriz. Yani dünya düzeni şu an çok değiştiğini söylemek için 2 aylık dönemde bence biraz erken. Daha Doğru. Trump yeni göreve geldi ama hani çok fazla şeyle oynuyor farklısı. Yok NATO ile oynuyor işte Evet. vesaire, dengeler değişiyor. Merak ediyoruz yani gerçekten Ne olacak? dünya tarihinin, siyaset tarihinin, ekonomi tarihinin değişim noktasında mıyız? Yoksa bu hani genel bildiğimiz tarih düzeni içerisinde bir küçük bir pencere mi olacak? Evet, doğru söylüyorsun. Merak ettim. Bunu zaman gösterecek. Ama hani amaçlar da belli. Yani Trump'ın yaklaşımı vesaire belli. Sonuçta bu konuyu biraz daha hani çok kısa vadeli değerlendirip uzun vadede belki hani ülkelerin birbirine olan bu bakış açıları çok değişmeyecektir. Rusya birdenbire Amerika'ya aşık olmayacak. Amerika Ruslara aşık olmayacak. Yani 100 yıllık bir devran değişiyormuş gibi görünüyor şu anda görünüyor Rusya ile ama öyle Amerika mi? arasında ama öyle mi acaba, değil öyle mi? mi? Öyle mi? Evet. Onu da doğru. zaman gösterecek tabii ki.